Sailing Mia'dan herkese merhaba. Bu bölümde Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum ile tanışıyor, güvertesinde unutulmaz zamanlar geçiriyoruz. Gelin bu eşsiz gemiyi birlikte daha yakından tanıyalım. STS Okul Bodrum gemisi tam yanımıza demirliyor. Daha şanslı olamazdık herhalde. İçinde Tanıl Tuncel var. Akşam gideceğiz, kitabımızı imzalatacağız. Saat 8'de astroloji ile ilgili güvertesinde bir eğitim var. Ona katılacağız. Süper. Şimdi Hurmalıbük'teyiz. STS Bodrum gemisine doğru gidiyoruz. Çünkü akşam orada bir söyleşi var. Timuçin Bey'in yıldızlar ve mitoloji ile ilgili. Aynı zamanda Füsun Hanım da burada. Onunla Deniz Kızları grubundan da arkadaşız. Burada denk geldik. Çok mutluyum. Çok güzel bir gün. Ayrıca Tanıl Tuncel'le tanışacağız. Kitabını aldık yanımıza, imzalatacağız. Çok mutluyuz. Çok aynen. Her şey bingo bingo bingo. Evet. Gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Nefes alacak şey bulunmuyor. Evet. Yer bulunmuyor. STS Bodrum Okul Gemisi'ne hoş geldiniz. Kaptanımız Mustafa Kaptan. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Önce burayı tanıtalım mı kaptanım? Ha? Hadi gelin biraz buraya bakalım. Şimdi burası kaptanımızın yeri. Bütün navigasyonlar, her şey burada halloluyor. Evet, biraz dağılmış. Biraz dağınız bugün. Evet. Sizinkinin içini görün. Bütün burada yol planları, işte haritalar, her şey burada. Gemi olduğumuz için jurnallerimiz var. Makine, güverte, işte kağıt haritalarımız, elektronik çarp koltuğumuz burada. Evet. Hep çift cihazlarımız. 2 tane yine telsizimiz var. 2 tane Navtex'imiz var. Takip ediyoruz. El telsizlerimiz yine aynı. Böyle hep çiftler. Eğitim gemisi olduğu için hep yedekli çalışıyoruz. Burası gerçek bir eğitim gemisi. Yani ben 20 yıl önce burada eğitim aldım. İlk alanlardanım. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani A'dan Z'ye hani sadece yelken değil, denizcilik eğitimi alıyorsunuz burada. Hani deniz kültürü eğitimi aslında burada verilen Hepimize şey. lazım olan Hepimize zaten. lazım olan. Sadece yelken hiçbir şeye yetmiyor. Değil mi? Evet. Yani denize çıkacak herkesin bir deniz kültürü eğitiminden geçmesi lazım. Yemek kültürüne kadar gidiyoruz yani o kadar. Kesinlikle. Ne kadar Burada da en güzel. büyük emek Yücel Hocam. Hem geminin dizaynı hem Ya ne kadar güzel. burada olduğu için ben de çok sevmiştim. Değil mi? Değil mi? Çok şanslıyız gerçekten. Ayrıca Yücel hocamız bu okul gemisinin tasarımcısı. Aa, Evet, tamamen kaç yaşında? 2000'de mi indi? 2001'de indi. 2001'de indi. Evet, yani ilk eğitime başladığıma göre ben de 2001 Aralık'ta başladım ve o yıl 2001'de indi denize. 20 yıl oldu. Evet. 2012'den beri iş yaptım. Kaptan. Evet. En fazla uzun süre yapan. En uzun, Ve evet. devam eden OSAV'ın adına kayıtlı burası. Bir vakıf. Doğduğundan beri vakıfta ve vakıfa siz böyle eğitim almak istiyorum diyorsunuz. Grup kendiniz oluşturuyorsunuz. Evet, grubu oluşturuyorsunuz. Şu tarihte biz yok eğitim yani. istiyoruz. Evet. Ve istediğimiz rotayı seçme özgürlüğümüz Tabii. var mı? 2 günde bir şey olmuyor da 5 gün. 5 gün. 5 gün.
Biz hatta kaç 5 günler yaptık bu arada. Evet, evet. Evet, burada tabii okul gemisi olduğu için yelken alanımız oldukça fazla. İnanılmaz. Tabii ki burada kol gücüne ihtiyaç var. Hiçbir şey push button değil. Gidelim. Şimdi burada ana yelkenimiz var. Ve yani şunları kullanmak, biz burada hani 3-4 kişi asılıyoruz bunlara. Tahmin edebiliyorum. Burada değişik bir yelkenimiz var. Randa yelken. Altta gördüğümüz bomba, üstte gördüğümüz giz. Üstünde gizi var yelkenin. Şu anda yelkenlerimiz takılı değil. Önce gizi basıyoruz yukarıya. Ondan sonra o bir kendine gelince bunu da kaldırıyoruz. Çok affedersiniz, bir şey bölmüyoruz umarız. Yok estağfurullah. Hadi gelin yemek yiyin. Buyurun. Şimdi yemek şeyinizi de çekelim bence. Saatinde mi geldi? Evet, olsun. Olsun. Erken geldik galiba değil mi biraz? Hayır, hiç önemli değil. Yemek biraz geç kaldı. Biz yemeğe biraz geç kaldık. Sağa sola. Aşağıda şöyle bir şey, ranza sistemli bir okul gemisi bu. Ve aynı yerde perdelerimizi kapatıyoruz. Orası hem yemek alanımız, hem eğitim alanımız. Orada eğitimleri de orada alıyoruz. Tamamen bir okul sistemi. Yani gerçekten okul ama mesela bazı okul gemilerini de gördüm. Tabii fotoğraflarından görüyorum. Bizimki biraz lüks o okul gemilerine göre. Kaptan, seni bekliyorlar yemeğe. Evet. İngiltere'ye Kaptan başlamadan yemeğe kimse başlamıyor bu arada. Evet, yemek anını da çekelim. Sen de ye. Ben en son. Evet, herkes sıraya giriyor. Gel bak, bakın ona. Yemeklerimiz efsanedir bu arada. Kaptanım sen hemen al başla ki. Kaptan duayı da sen mi yapacaksın? Duayı bilmiyorum. Bütün böyle ranza. Öyle. Tuvaletler, duşlar arkada orada. Burada da bir tane tuvalet kabin var. Evet, hamak sistemine göre bayağı Sayın misafirlerimiz, bakın bol bol köftemiz var lütfen. Çok güzel duruyor teknemiz. Böyle renkleri böyle. Aslında çok bakımsız şu an hiç ne Ama ne bileyim. Yapma Allah Allah. Renkli altından çift, kuazı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şeker üstü. Köftede hiç sorun yok, alabilirsiniz. Ali baksana orada. İşte son 5 senedir teknemizde yılın 8-9 ayı yaşıyoruz. İzmir'deki evimizi kapatmadık ama ailemizi falan görmek için gidiyoruz işte arkadaşlarımızı. Bir kedimiz var bizle beraber yaşayan. Sokaktan evlat edildiğimiz Mia diye bir kedimiz var. Teknemizin ismine onun ismi var. Mia ismini koyduk. Denizde kendi ailemizde yaşamaya çalışıyoruz. Olabildiğince az atık çıkartarak, işte doğaya en az zararı vererek, işte deniz yaşamıyla ilgili çevre bilinci yaratmak için böyle bir şeyler yapma çabasındayız. Tuna denizlik yaşamının çok başında çok büyük bir onur ona verildi. Yelken Dünyası dergisinde hiç deneyimi olmayan bir denizcinin öykülerini yazdım uzun bir süre. Dergi kapanana kadar. Evet, bir aceminin başından geçebilecek her şeyi 2 sene boyunca yazdım. Sonra işte maalesef dergi kapandı. Ve hala devam ediyorsunuz. Evet. Sonra bir senede işte Motorboat and Yachting dergisinde yazdım. Oradaki yazılarımızı da bir bloğa taşıdık, sailingliye.com diye. İşte yeni de bir YouTube kanalımız var işte. Orada da şimdi yazdıklarımızı görsel olarak merak eden insanlara göstermeye çalışıyoruz. Öyle olur yani bizim hikayemiz. Bence çok güzel. Denizcilerin yelken eğitimi alması amaçlanmış oluyor. Ama onun dışında da dileyen herkes 16 kişi yaşamaya gelip 16 kişi olunca eğitim talep edip bu tekniğiyle seyre çıkabiliyorsunuz ama yani 16 kişi ideali. 5 gün süreyle gece gündüz seyir yapılarak gece vardiyaları, denizaldan düşme şeyleri yani o tüm organizasyonun hepsi gerçekleştirilerek çok ciddi bir yelken eğitimi yapıyorlar. Özellikle o nedenle de çok kıymetli bir teknik bu.
STS isminin neden ne olduğunu biliyor musunuz? STS ne demek? STS bu tür okul gemilerine verilen isim Sailing Training Ship. Yelkenli okul gemisi. Eğitim gemisi. Yelkenli eğitim gemisi aslında. Sailing Training Ship, yani STS'nin link kısaltması olduğunu böylelikle açıklıyoruz. Bu uluslararası bir terim. Tüm eğitim gemilerinin başında STS yazar. Yani İspanya'nın gemisinde de STS yazıyor, Rusya'nınkinde de STS, İngilizce'de de STS yazıyor. Her zamanki gibi heyecanlanıp videoyu doğru yerde çekemedim ama şu an Türkiye'nin ilk ve tek yelken eğitim teknesindeyiz. 2001 senesinde birçok destekçiyle, Bodrum'daki tüm ustalarla beraber yapıldığı bilgisini aldık. Ben heyecanlandığım için. Rıza kondu. Bir tarih orada var. 2001'de suya inmiş. Arada 99 depremi girdiği için mali kaynaklar deprem aktarımından bir süre yapıldırılmış. 2001'de suya inmiş. Mali kaynakları biz biliyoruz. Afiyet olsun kaptanım. Evet, çok güzel bir öyküsü olan bir tekne. Türkiye'de şu an ilk ve tek. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Timuçin Binder. Bu akşam STS Bodrum okul gemisinden yıldızları gözlemek için bir araya geldik. Şimdi harika bir gece olacak birazdan. Mehtap falan çıkacak ama yıldızlar açısından en harika gecelerden biri değil ama imkansız bir gece de değil. Yaz mevsiminin takım yıldızlarını göreceğiz. 4'ten 4.30'dan sonra sonbahar mevsiminin takım yıldızlarını göreceğiz. Çünkü onlar yavaş yavaş hazırlanıyorlar olaya girmek için. Çünkü mevsim yani yazdan yavaş yavaş sonbahara geçecek önümüzdeki 20 gün içinde. Ve sevgili Tuna bizi yolcu etmeye geliyor. Ya ne kadar iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Tuna Joker. Anıl abi kitabını imzalıyor. Tuna için. Joker. Evet. STS Bodrum ziyareti devam ediyor Mia'nın ve sevgili Tuna. Kitabı STS Bodrum size verecek. Lütfen. Çok teşekkür ederim. İmzaladı sizin için. Çok teşekkür ederim. Biraz daha yaklaşır mısınız? Senin telefonun nerede? Ben de. onu Ben de. orada bıraktım. Evet. Sizin için imzaladı hocamız. Teşekkür ederim. İnanılmaz kıymetli bir hediye. Az önce Hurmalıbük'ten ayrıldık. STS Bodrum'da buluşmak için şu an Turgut'a gidiyoruz. Dün geçirdiğimiz muhteşem zamandan sonra dayanamadık ve planlarımızı değişiklik yaptık. Onların da bu akşam Turgut'ta bulunması sebebiyle biz de Turgut'a yanlarına gideceğiz. Yine güzel bir program var. Antik yemeklerle ilgili sanırım bu akşamki söyleşi. Oradan görüşmek üzere. Hisarönü'nden sevgiler. Muhteşem bir akşamda hoş geldiniz sevgili dostlar. Hisarönü'nde Turgut koyundayız. O kadar sakin ki, o kadar sakin, hiçbir yaprak kıpırdamıyor. Şahane insanlar toplanmış ve bu vesile ile biz Bodrum okul gemisinde şahane organizasyonlar yapıyoruz. STS Bodrum okul gemisinde. Bunun öncülüğünü Ibex Adventure Club'dan Deniz Bey yapıyor. Farklı farklı bilim insanları, kendi alanlarında uzmanlar bu teknede toplanıyor. Kendi uzmanlık alanlarında bir sunum yapıyorlar. Ve bütün çevre tekneleri davet ediyoruz.
ücretsiz olarak sunumlarımıza, etkinliklerimize katılmalarını sağlıyoruz. Zannediyorum çok yeni bir şey bu. Mavi Tur'a bambaşka bir boyut getirdi Ibex Adventure Club. Ve bu organizasyon için biz STS Bodrum Okul Gemisi'ne tabii çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılardan biri benim, Müjde ismim. Müjde Tönbekici ve ben size çok değişik yemekler hazırladım. 2000 yıl önce insanlar ne yemiş ne içmiş. Ben rehberim ve antik yerleri gezdirirken hep düşünüyordum ki ne yiyordu bu insanlar? Derin araştırmalar sonucu bir yerlere vardık ve 5 yıldır bu konuda kurslar veriyorum, yemekler pişiriyorum, workshoplar yapıyorum. Ve o geniş repertuardan size tekne imkanları dahilinde birkaç bir şeyler pişirdim. Hemen tanıtmak istiyorum neler var menümüzde. Bu ilk gördüğünüz bir Roma dönemi bir aperitif. Bunu biz STS Bodrum'dayız Tuna ile beraber. Tuna şu an çok meşgul şu an. Çünkü yediğimiz yemekler tam 2000 sene öncesinden bir seçki. Antik Roma'nın şeyleri. Günlük yemekleri. Günlük yemekleri, evet. Ya yemek paylaşım normalde pek bu şekilde yapmak belki hoş değildir ama yemekler çok özel olduğu için 2000 sene öncenin menülerinin hazırlandığı için paylaşıyorum. Çok merak ettiğinizi tahmin ediyorum. Ben de çok merak ediyordum ve gerçekten de inanılmaz. Mesela incir yaprağında pişmiş bir balığımız var. Yani anlatılmaz yaşanır. Keşke 2000 sene önce ki menülere ulaşabilsek, devamlı dedirtiyor. Hepsi çok özel. Yine STS'nin üzerindeyiz, Bodrum'un üzerindeyiz. Çok keyifli. Füsun Hanım burada. Herkes keyifli bir şekilde sohbet ediyor. Sevgili Harun bizi almaya geldi. Az sonra STS'ye geçeceğiz. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Damağa çok enteresan geliyor. Benim vurma bayağı. Vurma demedi ya. Bak balıkla vurma devamlı olsa yenilecek bir şeyler onlar. Menülerde olsa. Selimiye'de vurduk tekrar. STS Bodrum'u. Tabii ki de gidiyoruz. Evet, kimle konuşsak bakmaya doyamadığı gemiye geldik tekrardan. Gerçekten güzel. Merhaba, biz gene STS Bodrum gemisindeyiz. Bugün bu gemiye çıkışımızın 3. günü. İlk 3 gün önce Hurmalıbük'te denk geldik. Çok güzel bir akşam söyleşisine katıldık. 2. gün dayanamadık. Hurmalıbük'ten biz de ayrıldık ki ayrılma niyetimiz yoktu. Turgut'a gittik peşlerinden. Çok güzel başka bir söyleşiye daha katıldık. Müjde Hanım bize dün gece şeyleri anlattı. Antik Roma ve Yunan'daki yemek kültürünü anlattı. Orada nasıl yemekler yapılırmış, neler yenirmiş, neler içilirmiş. Bu akşam da Halikarnas balıkçısı ile ilgili Timuçin hocamızın çok konusunda bilgili bir antropolog kendisi. Halikarnas balıkçısı ile ilgili bir söyleşiye katılacağız. Öncesinde de biz böyle bir yarım saat, bir saat erken geldik ki hava kararmadan şey yapalım, birazcık size bu güzel gemiyi gösterelim, tanıtalım. Çünkü benim hayatımda bindiğim en güzel gemi. Şimdi burnuna doğru yürüyorum. Daha önce hiç böyle bir gemiye ben ayak basmamıştım. Yani ne kadar hayran kaldığımı kelimelerle anlatamam büyük ihtimalle. O yüzden kendiniz görün, kendiniz de hayran kalın istedik. Türkiye'nin ilk ve tek yelken okulu gemisindeyiz şu an. Tanışmamız biraz tesadüf eseri oldu diyebilir miyiz? Tesadüf eseri oldu sayılır. Aynen öyle. Füsun Hanım'la biz tanışıyoruz Instagram'dan. Ve Füs Yollar'da Instagram hesabı, aynı zamanda Deniz Kızları platformunun da üyesiyiz ikimiz de. Oradan buradan bir şekilde ben onların Hurmalıbük'e geldiklerini öğrendim tesadüf eseri ve o akşam katıldık.
söyleşilerini o gün bugündür de onları takip ediyoruz. İşte Hurmalıbük, Turgut, Selimiye bugün 3. gecemiz. STS Bodrum gemisi 20 sene önce Bodrum'da yapılıyor ve suya indiriliyor. Yani neredeyse 20 yaşında bir gemi ve Füsun Hanım da bu gemide ilk yelken eğitimi alan insanlardan birisi. O zaman bu zamandır ara ara tekrar bu gemiye binmiş ve eğitimler almış. Şimdi de dediğim gibi onun sayesinde biz denk geldik, buradayız. Çok güzel bir gemi. Deniz kültürüyle ilgili, denizcilikle ilgili, yelken yapmakla ilgili her çeşit bilgiyi alabileceğiniz bir gemi. 16 kişilik gruplar oluşturup 5 günlük programlar dahilinde istediğiniz eğitimi alabiliyorsunuz. İstediğiniz eğitimi derken tabii ki denizcilikle alakalı eğitimler. Her çeşit yelken var burada. Biz sadece Cenova ve ana yelken kullandığımız için kendi yelkenli teknemizde burada çeşit çeşit yelken var. Şöyle bir gezin, bakın siz de. Güzelliğine hayran kalacaksınız eminim. Türkiye'nin ilk ve tek yelken eğitim gemisindeyiz. Bu tekneyi nereden anlatmaya başlayacağımı bilemiyorum. Tam bundan 20 sene önce Bodrum yöresindeki denizcilerin eğitilmesi için yapılmış bu tekne ortak çabayla hayata geçirilmiş. Teknenin inşasında çalışan grup ustaların bazıları, hatta bakın kimler geliyor, muhteşem bir ekip geliyor. Geminin kendisinden bahsederken bu harika insanlardan bahsetmek olmaz. Şu an üzerinde olduğumuz teknede her gece sunumlar yapılıyor. Harika konular konuşuluyor. Antik çağ yemeklerinden astronavigasyona, avcı toplayıcıların insanlık tarihindeki yerine kadar birçok konuyu konuşabiliyoruz ve dinleyebiliyoruz. Çok güzel bir ortam. Yıllardır hayalini kurduğumuz, ya şöyle bir şey olsun diyeceğimiz tarzda bir şeyin içinde olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz burada. Çünkü bu gördüğünüz gemi öyküsü olan bir gemi, güzel bir amacı olan bir gemi, güzel insanları bir araya getiren bir gemi. O yüzden bu yaşadığımız coşkuyu, işimizi, gücümüzü, rotamızı, her şeyimizi bırakıp her gün çocuklar gibi koşarak, okula koşan çocuklar gibi koşarak buraya gelmemizin sebebini anlayabiliyorsunuz diye sanıyorum. Bizler denize ve denizciliğe, deniz kültürüne, doğada yaşam felsefesine aşık iki insan olarak kendimizi tanımlıyoruz. Bu konuyla ilgili her şey bizim ilgimizi çok çekiyor. Ve şu an üzerinde ayaklarımızı bastığımız bu gemi bunların toplanma merkezi gibi bizim için. Şimdi ayağının tozuyla Deniz hocamı tekneye çıkar çıkmaz yakaladık. İçinde bulunduğumuz bu güzel atmosferi oluşturma sebeplerine, işte biraz kendisinden bahsetmesini rica edeceğiz. Hocam nasılsınız? İyiyim hocam, sağ ol, sen nasılsın? Nasıl gidiyor denizde hayat? Eyvallah, çok keyifli. Bitsin istemiyoruz, bakalım nasıl olacak dönünce. Sizi biraz tanımak isteriz öncelikle. Ben İzmirliyim. Karşıyakalıyım. Biz de Karşıyakalıyız. 25 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Turizmle uğraşıyorum çok uzun zamandan beri. Son 2 senedir bir seyahat ajansı sahibiyim. Bir ortağımla birlikte bu işleri götürüyoruz. Farklı bir ajantamız olsun dedik. Bodrum'da yapılan standartlı turların dışında bir şeyler yaratalım dedik. Bodrum'da neler yapılmıyor onu biraz kovalayalım istedik. Bugüne kadar iş için gezdiğim, yani tur götürdüğüm 90'a yakın ülke oldu. Bu 90'a yakın ülkenin neredeyse tamamında hizmet aldık. Yani orada turizm faaliyetlerini gördük. İnsanlar yoktan turlar yarattılar. Bizim elimizde çok fazla malzeme var. O malzemeyi biz doğru değerlendiremiyoruz. O malzemeler neler? Bodrum'un çevresinde değerli neler var? Onları görmeye başladık. Bunlardan en çok bilineni son zamanlarda Bilinmeyen Bodrum diye bir tur yapıyoruz mesela. Bodrum'un içerisinde piramitler var. Bodrum piramitleri diyoruz. Bodrum'un içerisinde volkan var. Bodrum volkanları dediğimiz bir bölge var. Oraya götürüyoruz. Bodrum'un içerisinde endemik hurma ağaçları var. Binlerce yıllık. O hurma ağaçları habitasyonu kaybolsa dünyada o hurma ağaçlarından kalmıyor. Evet, devam ediyor. Üstelik Gölköy'de. Bodrum'da 2600 yıllık bir bina var. Bütün detaylarıyla ayakta gibi yerleri biz götürmeye başladık. Ve insanlar bu işleri önemsediler. Ve lokal şeylere de destek veriyoruz, üreticilere. Mesela bir Garoova şarapçılık var, bizim için çok değerli. Orada şarap tadımları yaptırıyoruz gibi. Derken Bodrum'un değerlerinden bir tanesi de işte bu STS Bodrum okul gemisi bizim için. Evet. Çok uzun zamandan beri onlarla bir proje yapmak istiyorduk. Sağ olsun arkadaşlarla, vakıftaki arkadaşlarla da konuştuk nasıl şeyler yapabiliriz.
Bu meselenin bir benzeri yurt dışında Almanya'da var. Bir tren yolculuğunda insanlar öğretim görevlileriyle aynı vagonda seyahat ediyorlar ve öğretim görevlileri birbirleriyle sohbetlerine yolculuk eden insanlar şahit oluyor ve bu kültürel sohbetlerden çok hoşlanıyorlar. Ve sonrasında insanlar sadece bu vagonda olmak için bilet alıyor. Yani aslında onun derdi oradan oraya gitmek değil, sadece o vagonda olsun. Biz buna benzer bir şeyler yapalım dedik. Oradan nokta değil, aslında yolculuğun kendisi kıymetli. Evet, biz buna benzer bir şeyler yapalım dedik. Artı bir de mavi yolculuk meselesi eskisi gibi olmayıp biraz dejenere, bizim açımızdan dejenere olmaya başlayınca onlardan da rahatsız olduk. Bunları da anlatalım istedik bu turlarda. Eskiden nasıl yapılıyordu bu işler, şimdi nasıl yapılıyor'nun yanı sıra her akşam işte mekanlara gidip eller havaya ya da incir dalı mıydı, erik dalı mıydı bir şey onlardan oynayacağımıza akşamları hem sohbet edelim, bilmediğimiz şeyleri öğrenelim. Aynı zamanda bu yolculuğu yapacak olan insanlarla bir şeyler paylaşalım istedik. Yani Erkoy'da telsizle anons yapıyorsunuz. Evet. Çevredeki tekneleri duyuruyorsunuz bu evet. akşam. Böyle bir planımız var. Lütfen gelin bize katılın diyorsunuz. Şu an evet. yaptığınız bu. Özellikle bunları ücretsiz yapmak istiyoruz. Sadece bizimle yol, bizimle seyir yapacak. Yani bu değerli insanlarla aynı mekanda bulunmak isteyen insanlardan para karşılığı bunu yapıyoruz. Çünkü bunun bir takım giderleri var. Bunu bir şekilde çıkarmak durumundayız. Asıl derdimiz STS Bodrum'un tanınırlığı artsın. İnsanlar hem öğretim görevlileri ya da konunun uzmanları yarın öbür gün burada çağrıldıklarında o da bir prestij olsun. Ya desinler ki ben STS Bodrum'da da yolculuk ettim ve orada bir şey vardı, bir firma vardı. TEDx miydi neydi? Hani evet, insanlar gidiyor konuşma yapıyor orada. Bir marka artık TEDx. Evet, işte onun gibi bu da bir marka olsun istedik. Artı bu burada bitmesin. Yani STS Bodrum sadece Türkiye kıyılarında gezmesin. Biz bunu öyle bir yere getirelim ki yurt dışında da gitsin bu gezsin. Hırvatistan kıyılarında gezsin. Hırvatistan kıyılarında gezerken Türkiye'den bir takım sanatçılar burada mini konserler versin. Yandaki koydaki insanlar gelsinler burada o konseri dinlesinler. Yelken'e biz bir projektörle 15 dakikalık 20 dakikalık süngerle alakalı, süngercilikle, balıkçılıkla alakalı, Bodrum'la alakalı bir şeyler yansıtalım, onları izlesinler. Bunun için büyük firmalar sponsor olsun. Ve bu STS Bodrum artık hak ettiği yere gelsin. Derdimiz buydu. Buna başladık. Şimdilik iyi gidiyoruz. İyi gittiğimizi düşünüyoruz. Sizlerin de sayesinde. Bakalım nereye getireceğiz. Şey gibi oldu. Sizin saçtığınız ışığa gelen kelebekler gibi hissettik yeşil mekteplerimize. Yaklaşık 3 gündür Bodrum atmosferini solumak için her fırsatı kolluyoruz. İçinde bulunduğumuz turu yarım bıraktık. Turgut bölgesine adeta koşarak geldik. Dün gece çok keyifli bir gece geçirdik. Antik bir mutfağa, antik yemekleri tatma şansı yakaladık. Bu akşam yine harika bir konumuz var. Timuçin hocam olacak. Timuçin Bey çok değerli, Bodrum'da yaşıyor. Berkeley Üniversitesi mezunu, antropolog, arkeolog, çeşitli üniversitelerde öğretim görevliliği de yapmış. Çeşitli makaleleri olan çok yönlü bir arkadaşımız. Halikarnas balıkçısında Anadolu ve Anadolu kavramı üzerine konuşulacak. Çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyoruz. Anadolu'yu bir de bizim açımızdan ya da Halikarnas balıkçısı açısından dinleyin istiyoruz. Bize anlatılanların dışında, biraz klasiğin dışında... Klasiğin dışında farklı şeyler de var. Uzun zamandır dillendirilmeyen ya da Batı'nın yönlendirdiği bir Anadolu var. Batı'nın yönlendirdiği bir Yunan kültürü var, bir mitolojisi var. Onların üzerine konuşacağız. Bakın umarım inşallah beğenirsiniz yani. Dün akşam da bir ön izlemesi, hatta sohbetin tohumları atıldı. Çok keyifli, çok kıymetli konular var. Çünkü buralar aslında paylaşılamayan coğrafyalar kimimiz için. Bazılarımız da kendimize ait hissetmediğimiz için arkamızı döndüğümüz coğrafyalar. Halbuki her taşın altından bir bilgelik, bir bilginin ortaya çıktığı çok kıymetli, insanlık tarihine çok değeri olan yerler. Bir de yani her şeyi de paylaşabiliriz aslında. Ne kadar bir birimimiz olduğunu, aslında bizim o olduğunu, onun da biz olduğunu göreceksin bugünkü konuşmalardan. O 1071 meselelerinin nerede olduğunu, olmadığını göreceksin. Keyif alacaksınız umarım. Size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize bu kadar güzel bir imkan sunduğunuz için teşekkür ederim. Sizi tanımak çok eyvallah, keyifli. Eyvallah, çok sağ olun. Çok sağ olun. Bol keyifler. Herhalde bu videonun en kıymetli yerindeyiz. Çünkü Yücel Hocam'la beraberiz. Yücel Hocam bu harika Yüzen Okul'un tasarımcısı,
projenin kalbinde yer almış kişi. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisini tanımak istiyoruz öncelikle, sonra biraz bize STS Bodrum'dan bahsederse çok mutlu oluruz. Hocam sizi dinliyoruz. Valla bu Türkiye'nin ilk demeyeyim de çünkü birincisi Yıldız Kotrası diye geçer aslında. Tabii o bir kotraydı. Ama asıl profesyonel olarak bir okul gemisi, yelkenli okul gemisi bu bizim STS Bodrum. STS nedir? Sailing Training Ship. Bu nasıl mesela SS, Steamship, yok işte Her Majesty Ship, MS diye geçerken bunu bize de bu Tall Ship Race diye, yani uluslararası okul gemileri yarışını yapan organizasyon verdi. Sadece bizde değil mi? Rusların da mesela STS Krusenstern vardır. İşte birçok okul gemisinin de yani Sailing Training Ship olarak başında vurumuz kullanılıyor. Bazen soruyorlar nedir bu STS diye. Evet, bu 2001 yılında denize indirilen tamamen amacı bir eğitim gemisi olarak kullanılmak üzere yapılan bir gemi. Bütün gördüğünüz her bir detayı, her bir parçası tamamen kameraları, işte dizaynı bu bir okul gemisi olarak imal edildi. Bu bir gulet tipinde bir gemidir. Akdeniz guleti tipindedir. Biraz Bodrum'da alışılmış teknelerin biraz dışındadır. Ama uluslararası standartta tam bir gulettir. Zaten bu uluslararası yarışlara girebilmek için çok ağır şartlar ön sürülür ve biz bütün bunları yerine getirerek ancak bu yarışlara iştirak imkanını buluyoruz. Biz bu gemiyle 2 kere Karadeniz, ilk 1956'da yapılan ilk uluslararası yarışın kazanan Türk teknesi Rüyam Kotrası'ndan 50 yıl sonra tekrardan o yarışa davet edildik ve biz tek Türk gemisi olarak bu organizasyona dahil olduk. Böylelikle bütün Akdeniz ülkeleri, Atlantik sahilindeki Fransa, Portekiz, İspanya ülkelerine ziyaretlerde, yarışlarında bulunduk. 2 kere Karadeniz'e çıktık. Oradaki yarışlara iştirak ettik. Rus limanlarını gezdik. Oralarda yarış yaptık. Ve oralardan da belki içeride almışsınızdır birçok ödül kazandık. Evet, kupalarınız yani, inanılmaz. Sanırım tamamı da değil. Oradakilerin haricinde de şu an buraya sığmayan kupalar var. Sığmayan kupalar var. Valla bütün samimiyetimle söyleyeyim, bizim o limanlarda, o ülkelerdeki limanlarda yaptığımız Türkiye'yi tanıtımı hiçbir başka kuruluş yapamadı. Çünkü buraya gelen o ziyaretçilerin inanılmaz bir alakası vardı. Sadece Fransa'da 1 milyondan fazla insan yani o şehre aktı, Avrupa'nın her yerinden ve en fazla ziyaret edilen gemi de bizim gemiydi. Bunun nedeni hepsi onların devasa büyüklükte saç tekneler ve en büyük ahşap tekne buydu. Çok güzel, çok kıymetli. Gelenler inanın okşuyorlardı ahşabı. Hayretler içine kalıyorlardı. Bu ahşap nasıl böyle kullanılır, ne kadar güzel kullanılmış diye. Yani biz de iftiharla gemimizi onlara tanıtıyorduk, gezdiriyorduk. Eğer teknik özelliklerini öğrenmek isterseniz bunun güverte boyu 32.50'dir, genişliği 7.20'dir. Tam boyu bastonun ucundan kıç tarafa kadar 36 metredir. 450 metrekare yelken alanı vardır. Altımızda 40 tona yakın bir balast ağırlık vardır. 500 beygir bir MAN makine bizi yaklaşık 11,5 knot sürat yaptırır. Fakat yelkenle 14 mile kadar çıkarız. Bu demektir ki bizim yelkenin üzerinde yaklaşık
800 beygire yakın bir güç kullanıyoruz. Ve bunu tamamen manuel, sadece el gücüyle kullanıyoruz. Ve biliyorsunuz bizim ilk öğrencilerimiz yüksek ökçeler denilen bir hanımlar grubudur. Onlar fevkalade muvaffak oldular bu eğitimlerde. Hepsi tekne sahibi oldular, yarışçı oldular, hakem oldular. Atlantik'i geçmişler. Atlantik'i ilk geçen Zerrin kardeşim burada eğitim gördü. Ondan sonra işte birçok kişi bu teknede denize biz yelken değil, deniz kültürünü vermeye çalışıyoruz burada. Evet. Böyle bu kadar büyük bir teknede yelken öğrenmek zordur. Daha küçük teknede daha hissedilir, daha iyi komutlara cevap verilir. Ama böyle büyük yelkenli gemide yelken öğrenmek ancak yani zabitanın uyarıyla yapılan işte o iskotayı çek, o halatı bırak, o şekilde gider. İyi bir takım elemanı parçası olmak da herhalde bu teknede, gemide güzel öğrenilecek bir kesinlikle. Yani burada yapılan bir haftalık eğitimin sonunda bambaşka bir dünyaya açılan bir kapıyı açıyorsunuz. Yani bunda herkes çok memnun olarak ayrılıyor. Güzel bir mutfağımız var biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra içeride ranzalarımız var. Hanımlar için ayrı bir kabinlerimiz var. Zabitanın tamamen ayrıdır kabini. Hiçbir arada bir ilişki yoktur. Ve 21 yıldır da başarıyla devam ediyoruz. Bu geminin asıl sahibi BOSAV denilen bir vakıftır. Evet. BOSAV, Bodrum Karya Kültür ve Sanat Vakfı'dır. Fakat şu anda Bodrum Belediyesi bizim masraflarımızı, giderlerimizi karşılıyor. Böylelikle bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Şeyi sormayı çok isterim. Buyurun hocam. Türkiye'de kıyılarımızda başka buna benzer okul gemilerinin olmasını arzu eder miydiniz? Bu geminin kız kardeşlerinin yapılmasını, yüzmesini ister miydiniz? Kesinlikle isterim. Ne demek? Bütün denizci ülkelerin, hatta Müslüman ülkelerin diyeyim üzerine basarak, örneğin Umman Sultanlığı'nın bugün dünyanın en modern, Hollanda yaptığı en modern, en güzel büyük okul gemisi var. Pakistan'ın var, Endonezya'nın var. Yani bizde hala bunlar hep devlet ve sahip çıkıyor. Bizde maalesef devletin arka çıktığı bir okul gemisi yok. Yani eğer siz denizci yetiştirmek istiyorsanız mutlaka bir okul gemisi olması lazım. Nitekim bakın bütün denizci ülkelerin hepsinin 1, 2, 3, 5 okul gemisi var. Ve okul gemisinin, eğitim gemisinin özellikle yelkenli olması öngörülür. Niye bugün bu kadar modern teşkilat, bu kadar modern gemiler varken hala yelkenler kullanıyor diye bir soru sorulabilir. Ama şunu unutmamak lazım ki yani şöyle bir şey vardır. Ta 1936'larda söylenen şöyle bir çok doğru bir lafı vardır. Kendine güvenen ve kendine güvenilen denizci armada yetişirler. Yani orada insanın kendine güven gelir. Yani oradaki tabiatla haşır neşir olmak, oradaki işte rüzgarı hissetmek, o rüzgara karşı yapacağınız manevralar, o teknenin o rüzgarla yürüyebilmesi, o teknenin hayat bulması ancak tabiatın bize sunduğu bir takım güçleri kullanabilmekle elde edilir. Burada bir takım çalışması olur, bir ekip çalışması olur. Yoksa bir motorlu bir teknede bunları, evet bir navigasyon öğrenirsiniz, belki motorlu teknede bunda da öğrenirsiniz. Bugün bizim bu teknede en modern bir gemide olabilecek her türlü en modern navigasyon cihazları var. Bunda da öğrenebilirsiniz. Artı bir yelken bilgisi alıyorsunuz. Doğayla bir olmayı öğreniyoruz. Gayet tabii. Doğanın gücünü haşa kullanabilmek değil de ondan faydalanmak üzere
Çünkü doğanın karşısına hiçbir şey duramaz. Evet, denizin bugün bize en ilk modern öğretiyoruz. o gemiler dahi doğanın gücü karşısında durmaz. Bütün mesele ondan faydalanabilmek. Ona saygı onu duyarak. hissedebilmek, Aynen. ona göre önlem almak, hava sertse ona göre yelken küçültmek, dalga varsa ona göre ondan kaçacak bir liman aramak vesaire vesaire. Sonsuz bir şey bu yani. Bunun sonu yok. Evet. Gönül ister ki yine tabii daha başka okul gemileri olsun buna. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'yi en iyi denizle temsil eden ve amatör denizciliği yahut da hatta profesyonel denizciyi en iyi şekilde denize alıştıracak olan okul gemileridir. Yoksa istediğiniz kadar Doğancı şuna benzer, hep söylerim, bisiklete binmeden bisiklet kullanmasını öğrenemezsiniz. Ama onun şeyini de, teknolojisini de yahut da şeyini de kitaptan okuyarak öğreneceksiniz. O yüzden mutlaka bir okul gemisi denizciliği ilerletmek için şart. Bunu gelişmiş ülkelerde gördüğümüz gibi bir sürü çeşitli okul gemileri var. Özel okul gemileri var. Devletin okul gemileri, donanmanın var ve gittikçe çoğalıyor bunlar. Evet. Ama biz de maalesef tek okul gemimizi zor yürütüyoruz. Doğrusu Hocam, bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle bu harika yüzen okulu bize sunduğunuz için, birçok Türkiye'deki insanın denizle tanışmasını, hatta bunu meslek olarak yapmasını ve hayatlarının geri kalan kısmını denizde geçirmeni sağladığınız için, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim alakanıza göre. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok mersi. STS Bodrum'un güvertesinde geçirdiğimiz 3 günün sonunda hayat boyu unutamayacağımız anılarıyla ayrıldık. Okul gemisini kıymetli konuklarla bir araya getiren, gemiyi yanaştığı limanlara adeta bilgelik saçan bir deniz fenerine dönüştüren Ibex Adventure Club'a teşekkür ederiz. Bodrum Okul Gemisi projesinde emek veren, maddi kaynak sağlayan, bir hayalin olabilecek en güzel şekilde gerçekleşmesine vesile olan herkese minnettarız. Üç tarafı dünyanın en güzel denizleriyle çevrili ülkemizde daha nice okul gemilerinin suya indirilmesi dileğiyle MİA'dan sevgiler. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize MİA Teknesi'nden, denizlerden sevgiler.